İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar Bulgaristan'ı işgal ederek savaşa dahil olmayan Türkiye sınırına kadar dayanmıştı. Mareşal Fevzi Çakmak, Balkanlardan gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı önlem almak adına Çakmak Hattı olarak bilinen savunma hattı oluşturmuştu. Çakmak Hattı, Terkos Gölü yakınlarından başlayıp Büyükçekmece'ye kadar uzanıyordu. Ancak Nazi Almanyası Yunanistan'ı işgal edince Çakmak Hattı işlevsiz hale geldi. Çünkü Çakmak Hattı ancak Bulgaristan üzerinden gelebilecek tehlikeleri önlemek için kurulmuştu. Yunanistan ve Bulgaristan'ın tamamen ele geçirilmesiyle birlikte Almanya, Güney Trakya'ya kadar topraklarını büyütmüş ve böylece Türkiye ile komşu olmuştu. İşte tam da bu yüzden dolayı Türkiye, stratejik konumu sayesinde tarih boyunca Avrupa ve Asya arasında bir köprü görevi görüyordu. İkinci Dünya Savaşı boyunca muharebeye katılmak istemediğimiz için barış anlaşmaları yapmak ve diğer ülkelerle sürekli diyalog kurmak zorundaydık. Dönemi daha iyi anlamak için her zaman yaptığımız gibi tarihi yolculuk yapmamız gerekiyor. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'nın ardından yıkılmasıyla beraber Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da birçok yeni devletin doğuşuna şahit olduk. Balkanlar deyip geçmemek lazım çünkü aslında Osmanlı burada yaşanan savaşlar nedeniyle oldukça zayıflamıştı. 1912-13 yılları arasında Sırbistan, Karadağ, Yunanistan, Romanya, Osmanlı ve Bulgaristan arasında gerçekleşen bu çatışmalar öncesinde Osmanlı, Trablusgarp Savaşı ile İtalya'ya karşı büyük bir mücadele içerisindeydi. Savaştan mağlup çıkılmış ve Trablusgarp İtalyanlara bırakılmıştı. Üzerine bir de Balkanlarda toprak kayıpları yaşanması işleri iyice çıkmaza götürüyordu. Bulgaristan ordusu Çatalca'ya kadar ilerlemiş ve İstanbul'u tehdit etmeye başlamıştı. Yunanistan, Gökçeada ve Bozcaada dışındaki Ege adalarını işgal ederken, öte yandan Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan orduları Makedonya'yı işgal etti. Bu işgaller nedeniyle Arnavutluk da Osmanlı'dan bağımsızlığını ilan etmişti. Birbiri ardına gelen toprak kayıplarının ardından bir de 1. Dünya Savaşı'nın başlaması imparatorluğun sonunu hızlandırdı. Nihayetinde 1. Dünya Savaşı'ndan mağlup ayrılan Osmanlı, Sevr Anlaşması'nı imzalamak zorunda kalsa da Lozan Anlaşması ile günümüzdeki topraklara sahip olduk ve Cumhuriyet'in ilanıyla beraber Türkiye Cumhuriyeti resmen kurulmuş oldu. Sonraki 10 sene içerisinde Türkiye'de birçok reform gerçekleştirirken Avrupa'da birçok gelişme meydana geliyordu. 1932'de Almanya genel seçimlerini Naziler kazandı ve Hitler 30 Ocak 1933'te ülkenin yeni başbakanı oldu. Naziler, Yahudileri öncelikli düşman olarak sınıflandırmak ve deyim yerindeyse köklerini kazımak istiyordu. Bununla birlikte engelli insanları, Romanları, Polonyalıları, Sovyet savaş esirlerini ve Afrika kökenli Almanları da zulmedilecek, tutuklanacak ve yok edilecek diğer gruplar olarak hedef gösterdiler. Gerçekten durum bu kadar vahimdi. İkinci Dünya Savaşı'na şahit olmuş Balkan Türklerinin anlattıklarına göre Alman birlikleri Slav çocuklarını dövüp işçi olarak çalıştırırken köydeki Türk ailelerine iyi davranırlarmış. Hatta Türk çocuklarına Muhammed ve Mustafa Kemal diye hitap ederek çikolata ve benzeri hediyeler verip kollarlarmış. Hitler'in Türklere karşı sevgisi var mıydı? Bu soruya net bir cevap veremezsek bile 1. Dünya Savaşı'nda Almanların yanında savaşmamız sebebiyle bize karşı ilgi duyduğunu söyleyebiliriz. Fakat 1930'ların başlarında Almanya'da Yahudi karşıtı hareketler Nazilerin iktidarı elde etmelerinden sonra iyice artmaya başladı. Çok sayıda Yahudi Almanya'yı terk etmek zorunda kalmıştı. Ülkeden ayrılma hazırlığı yapan Yahudiler arasında dünyanın önde gelen bilim adamları ve Albert Einstein de vardı. Genç Türkiye Cumhuriyeti ise o yıllarda faşizm ve nazizmden kaçanların barınağı haline gelmişti. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Yahudi Nüfusu Koruma Grupları Birliği ismini taşıyan bir kurum oluşturulmuş ve birliğin şeref başkanlığına Albert Einstein getirilmişti. Einstein bu sıfatla 17 Eylül 1933'te Ankara'ya bir mektup gönderdi ve bazı profesörlerin Türkiye tarafından kabul edilmesini istedi. Fakat İsmet İnönü, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivinde kayıtlı olan mektubunda bu isteği kibarca reddetti. Avrupa'da gergin bir hava varken, İkinci Dünya Savaşı başlamadan bir sene önce 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk vefat etti ve İsmet İnönü Başbakanlık görevine başladı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'nin dış politikası açıkça tarafsızlık üzerine kurulmuştu. Bu politika, dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından yönetilen ve Türkiye'nin savaşın dışında kalmasını sağlayan en temel faktördü. İnönü'nün tarafsızlık politikası, ülkenin savaşın yıkıcı etkilerinden korunmasını amaçlarken, aynı zamanda dengeli bir dış politika yürüterek hem mihver devletleri hem de müttefiklerle ilişkilerini sürdürmeyi hedefliyordu. Fakat 1940'ta Fransızların mağlup olmasıyla Almanlar güç kazanmaya başladı. O dönemlerde Almanya Irak'a ulaşmayı hedefliyor ve askeri geçiş izni vermesi için Türkiye'ye baskı yapıyordu. Çünkü Irak Başbakanı Raşit Ali, İngiliz kontrolüne karşı bir darbe için Alman yardımı istiyordu. İnönü Almanların Yunanistan'ı işgal ettiğini ve Balkanlara doğru ilerlediğini biliyordu.
Bu yüzden geçişlerine izin verdi. İngiltere Almanların yolunu keserek Hindistan ve Filistin'den gelen askerlerle Irak'a saldırdı. Böylece İngilizler Temmuz 1941'de Irak'ı, Suriye'yi ve Lübnan'ı geri alırken Nazi Almanyası ve Türkiye 18 Haziran 1941 yılında saldırmazlık anlaşması imzaladı. 4 Mart 1941 tarihinde Adolf Hitler İsmet İnönü'ye bir mektup göndermiş ve şunları yazmıştı. Ekselans, Almanya'nın bu tedbirleri hiçbir zaman Türkiye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi bütünlüğüne yönelmiş değildir. Aksine birlikte yürüttüğümüz büyük ve hayati savaşın hatıralarıyla size Almanya ve Türkiye arasında gerçek dostluğa dayanan işbirliği için istikbalde dahi bütün şartların mevcut olduğuna kesin olarak inandığımı belirtmek isterim. Bu anlaşma Almanya'nın Ruslara odaklamasına izin verirken Türkiye'de Alman saldırısı riskinden kurtulmuş oluyor ve tarafsız kalmaya devam ediyordu. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya, Türkiye'nin en büyük krom alıcısıydı. Türkiye Nisan 1944'e kadar özellikle krom olmak üzere hem Almanya'ya hem de müttefiklere malzeme satmaya devam etti. 1939'da Türkiye 193 ton krom ihraç ederken bunun 105 tonu Almanya'ya gitti. Ancak İngilizler Alman blokaj politikasını göz önünde bulundurarak 1940 ile 1943 yılları arasında Türkiye ile yeni bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma Türkiye'de çıkarılan tüm kromun İngiltere tarafından satın alınmasını öngörüyordu. Türkiye Almanya ile iyi ilişkilerini sürdürmeye çalışsa da müttefikler Almanya'ya krom tedarikinin kesilmesi konusunda baskı yapıyordu. Bu durum 1944'e kadar devam etse de 1944 yılına gelindiğinde Türkiye aldığı kararla hem Almanya hem de miğfer devletlerine krom ihracatını durdurdu. Savaşta aktif rol almasak da 1945 yılında Almanya'ya savaş ilan ettik. Fakat buna rağmen Sovyetler Birliği ile boğazlar konusunda problemler yaşıyorduk. Bu sefer de Sovyet hükümeti, Rus gemilerinin Karadeniz ile Akdeniz'i bağlayan boğazlarda serbestçe dolaşmasına izin vermesi için Türkiye'ye baskı yaptı. Ancak Türkiye Sovyet baskılarına boyun eğmeyi reddetti ve böylece durum daha gergin hale geldi. Bu gerginlik bizi ABD ve NATO'ya yakınlaştırdı. Ayrıca savaşın bitmesiyle birlikte Türkiye, Birleşmiş Milletler'in 51 üyesinden birisi haline dönüştü. Tüm bu dayatmalara rağmen Türk askeri hiçbir zaman bu savaşa gönderilmedi. Gerçeği söylemek gerekirse Türkiye, 2. Dünya Savaşı boyunca gerçekten iyi bir siyaset yürüttü ve bu dönemde birçok uluslararası anlaşma imzaladı. 1941'de Almanya ile dostluk anlaşması imzalamasının ardından yine 1941'de İngiltere ve 1944'te Amerika Birleşik Devletleri ile ayrı savunma ve yardım anlaşmaları imzaladı. Bu anlaşmalar Türkiye'nin dış politikasının ne kadar karmaşık ve çok yönlü olduğunu gösteriyor. Savaş boyunca hem miğfer devletleri hem de müttefikler ile dengeli bir diplomatik ilişki yürütüldü. İngiltere ile olan ilişkiler önemli olsa da diğer yandan Almanya ile de ekonomik ve diplomatik ilişkiler sürdürülüyordu. Bu iki büyük güç arasındaki dengeyi korumak Türkiye için oldukça zorlu bir diplomatik görevdi. Ayrıca savaşın sonlarına doğru miğfer devletlerine savaş ilan edilmesi, savaşın sonucunu gören ve gelecekteki uluslararası pozisyonunu güçlendirmek isteyen Türkiye'nin aldığı stratejik bir karar olarak yorumlanabilir. Bu dönemde Türkiye, Hitler ve Einstein dahil olmak üzere binlerce insanla diplomatik temaslar kurdu ve çoğunda başarılı oldu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.